Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 4 Tarikat-ı Âliye ve Mürşid-i Kâmiller. Nefsin binaların yıkar, kılıçla demini döker. Mahşerde evladın çeker, peşine kurban olduğum. Kıymetli kardeşlerim, şeriat da, tarikat da yoldur. Şeriat yolundan cennete, tarikat yolundan Allah'a vuslat gerçekleşir. Tarik, şiddetle ayak vurulan yer demektir. Hacer validemizin ayağı gibi sabit ayak gerektir bu yolda yürümeye. Tarikat yolunda kendi nefsimizden başka bir mürşide gönülden bağlanmamız şarttır. Şeriat yolunda ibadet-ü taat etsek de nefsimizi aradan çıkaramayız. Dolayısıyla da amellerimiz salih olup hak katına erişmez. Tarikat yolunda yürümek için her hususta kendisine itaat edeceğimiz bir mürşid-i kâmile bağlanırız. Sadık müritler bilir ki Allah'a giden yol, insanın derilerini kavlatır, ciğerlerini parçalar, bellerini büker, Uykusunu kaçırır, kalbini titretir, gönlünü eritir. Bunun için şairler, tarikatı menzilleri uzun ve çok olan bir yola benzetmişlerdir. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Derin sularda boğulmamak için üstadlarımızın emirlerini tutmak gerekir. Sami Efendi üstadımız buyururlardı ki, gönlünde ahiret kaygısı olan kişi deliksiz uyku uyuyamaz. Şimdi kendimizi bu tariflere göre ölçüp biçelim. Ona göre Allah'a giden yolda tarikat-ı âliyede ne kadar adım attığımızı hesap edelim. Sorsalar mürşidime bağlıyım deriz, beni Allah'ıma o götürecek deriz. Ama bununla beraber derin gaflet uykularından uyanamıyoruz. Demek ki muhabbetimiz eksik. Muhabbet eksikliğinin sebebi ise edep noksanlığıdır. Edepsiz insan tarikatta yol alamaz. Şu girdiğiniz yol alalede bir yol değil. Burada her şey Resulullah'ın onayından geçiyor. Bizim de bu edeple ona göre yaşamamız lazım. Sami Efendi üstadımız derdi ki, bazı ihvanımız var, ne o bizden ne biz ondanız. Bu yola muhabbetle gelin, başka türlü yol alamazsınız. Manevi hallere vakıf bir zat bir gün Sami Efendi üstadımıza ihvan kardeşlerinden birinin durumunu sorar. Üstadımız bu zata iki topluluk gösterir. Biri ihvan topluluğu, diğeri ise tarikatta olmayanların topluluğu. Bak bakalım, o sorduğun kişi nerededir? Buyururlar. O zat bakar ki kardeşi ihvanların içinde değil, diğer topluluğa karışmış. Onların sözünü tutuyor, onların sohbetlerinden zevk alıyor. Onların edep dışı hallerini adet ediniyor. Bunun üzerine Sami Efendi üstadımız, sorduğunuz kişi zahiren yola girmiş ama manen girememiş buyuruyorlar. Bu yol tarikat-ı âliyedir. Çok yüce bir yoldur. Bu yolda büyükler ile yarış yapılmaz. Büyüklerin sözlerinin dışına çıkılmaz. Gönle büyüklerin muhabbetinden başka muhabbet konulmaz. Önce mürşidine sorup sonra kendi kafasına göre iş yapılmaz. Bu haller insanı geriye götürür. Bin bir zahmetle elde ettiği hallerini insana kaybettirir. Bu yolda en çok mürşid-i kâmilin zahiri hallerine takılanların ayağı kayar. Onları kendileri gibi nefsinin esiri insanlar sanıp da taan ederek ahiretlerini berbat eylerler. Sanırlar ki mürşid-i kâmil olmadan da Allah'a giden bir yol vardır. Mürşid-i kâmilin her an onları imtihan ettiğinin farkında olmaz da
edep dışı sözler sarf ederler. Teslimiyeti ve muhabbeti tam olanlara imtihan tesir etmez. Bağı bostanı sel götürse, muhabbetli ihvan, ocağının başında oturup ısınmaya devam eder. Çünkü her şeyin hak katından olduğunu ve kendisinin hayrı için yere indiğini bilir. Dışarının karını, soğuğunu, fırtınasını, yağmurunu hissettirmeyen evinin dört duvarı, Mürşid-i Kamil'in tasarruf gücüdür. Tarikat-ı âliye budur. Allah'ımızın hakkımızdaki takdirinin güzelliğini kavramamız için verilen imtihanlardan dizimiz bile kanamadan çıkmamızı sağlayan yolun adıdır. Ama bu nimetin kıymetini çok az kimse bilir. Ekserisi bu nimetin kıymetini bilmezler. Mürşidin seni Allah'a götürmeye çalışıyor. Sen ona demediğini bırakmıyorsun. Bazı ihvan var ki biz 20 senedir adını defterde tutmaya çalışıyoruz. O zorla kendini Resulullah Efendimizin defterinden sildirmeye uğraşıyor. Allah boşu boşuna bu âli yolu çiğnetmesin kimseye. Zararı 7 ceddine kadar varır ulaşır. Maazallah. İhlas, edep ve muhabbet azığımızı Mevlamız kâfi eylesin. Bizleri Habibinin varislerinin gözünden, gönlünden düşürmesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Seslendiren Abdullah Can. 9 Rebi'ül Evvel 1444 5 Ekim 2022